Değerli izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Hollanda'da koronavirüsle ilgili kısıtlamalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklamaya göre 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolduğu ve bazı koronavirüs hastalarının Almanya'ya nakledildiği belirtildi. Kurumun açıklamasında yatak kapasitelerinin dolmaya başladığı, birçok hastanede Covid-19 gerekçesiyle önemli ameliyatların da ertelendiği, zorunlu durumlar dışında ameliyatların maalesef yapılamadığı ifade ediliyor. Açıklamada ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolduğu ve 49'unun da salgın sebebiyle planlanan ameliyatların ve tedavilerin yapılamadığı belirtildi. Ülkedeki 12 hastanenin yoğun bakımlarının dolduğu belirtilen açıklamada uzun süren tedavilerin de kısaltılması gerektiği uyarısında bulunuldu. Hollanda Ulusal Hasta Dağılımı ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada 2 Covid-19 hastasının yatak kapasitesinin dolmak üzere olması ve başka hastalara yer açmak amacıyla Almanya'daki hastanelere sevk edildiği de belirtildi. Yetkili Hollanda televizyonu NOS'a yaptığı açıklamada Almanya'da da yoğun bakım artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını, fakat Hollanda için ayrılan 20 yatak daha bulunduğunu ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, bunun yanı sıra Hollanda'da 1,5 metre mesafesi de böyle bir kısıtlamada tekrardan yürürlüğe girdi. Şu anda Hollanda'da vaka sayıları 20.000'i çoktan geçti. Son 24 saat içerisinde yaklaşık 24.000 kişi koronavirüse maalesef yakalanmış durumda. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Hollanda'da mesafe kuralına 1,5 metre mesafe kuralına uymayanlara 95 avro para cezası uygulanıyor. Bunun da bilinmesinde fayda var. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Hollanda 12 Kasım itibariyle kısmi kapanmaya gitmişti. Halk sokaklara dökülmüştü, protesto gösterileri yapılmıştı. Yine bu protesto gösterilerine katılanları ve bundan sonra katılacak olanları da çok ağır cezalar bekliyor. Bununla ilgili de gelişmeler var. Bakın değerli izleyicilerimiz, şu anda Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde vatandaş gerçekten bu siyasetçilerin oyuncağı haline gelmiş vaziyette. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, İsveç'in, İsviçre, Belçika, Avusturya vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerin koronavirüs karnesine baktığımızda tam bir fiyaskoyla karşılaşıyoruz. Bugün Almanya'da vaka sayısı günlük neredeyse 100.000'lere kadar gelmişse, yaklaşık 500 kişi de günlük olarak koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybediyorsa, bu siyasetçilerin başarılarından bahsetmemiz mümkün değil. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Alınan bunca tedbirlere rağmen görüyoruz ki yeniden her şey başa dönüyor. Şimdi çıkıp Hollanda diyor ki hastanelerimizdeki yoğun bakım yatak sayısı azalıyor, azalmaya devam ediyor. Hastanelerin bir kısmında ise yatak kalmadı diyor. Peki, koronavirüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda, biliyorsunuz. 2 yıldır siz ne iş yapıyorsunuz? Neden yatak kapasitesini arttırmadınız? Neden hastane sayısını ya da sağlık çalışanı sayısını arttırmadınız? Ben Hatice'ye değil neticeye baktığımda bugün Hollanda'da günlük vaka sayıları 20.000'i eğer geçmişse, Hollanda'da bugün hastalar yatak olmadığı için Almanya'ya sevk ediliyorsa, bu siyasetçilerin başarısından söz etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Hiç kimseyi kandıramazlar artık. Hatice'ye değil neticeye bakıyoruz biz. İnsanların ekonomileri bozuldu. İnsanlar şu anda daha pahalı bir hayat yaşıyor. Markette, çarşıda, pazarda her şeyin fiyatı en az %20 civarında artmış durumda. İnsanların faturaları artmış durumda. Doğalgaza zam geldi, elektriğe zam geldi, suya zam geldi, ona zam, buna zam geldi. Peki, vatandaşa bu korona döneminde ne kadarlık yardım yaptınız? İşçiye, emekliye, dar gelirliye, ev hanımına almış olduğu sosyal yardımları ne kadar arttırdınız? Sıfır. Sıfır.
Hayat bu kadar pahalılaştı. Ona rağmen her şey başa döndü. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı artmaya devam ediyor. Ekonomik açıdan da çok kötü yönettiniz. Sağlık açısından da çok kötü yönettiniz. Bugün yine sokağa çıkma yasağı eğer varsa, insanların hayatlarını eğer kısıtlıyorsanız bundan başarılı olduğunuz yorumunu yapamayız. Ve işin enteresan tarafı değerli izleyicilerimiz, hiç kimse sorumluluk almak istemiyor. Şimdi sıvılanma dediler değil mi? Herkes sıvı yaptırsın. Tamam, doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Sıvılarla ilgili. Güzel. Bütün bu sıvıları insanlar vurdurmasına rağmen niye bugün vaka sayıları bu kadar arttı? Bu sıvıları bulan isimlerden bir tanesi olan Sayın Profesör Doktor Uğur Şahin nerede? Artan bu vaka sayılarına rağmen neden çıkıp bu vakalar şundan dolayı artmıştır niye demiyor? Neden arkadaş? Şimdi Hollanda, Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Belçika, tüm Avrupa'da bu işin sorumlusu olarak kimi gösteriyorlar? Bu sıvıları olmayanları gösteriyorlar. Almanya'da bugün 25 milyon kişi olmadı. Tamam. Bu insanlar bu sıvıları vurdurduğu zaman sorun çözülecek mi? Çözülecek mi? Hollanda nüfusunun tamamına bu sıvıları vurdurduğunda Hollanda'daki yatak kapasitesi sorunu çözülecek mi? Bu virüsle ilgili olarak sorunlar rafa mı kaldırılacak? Arkadaşlar, bir tiyatro oyunu oynanıyor, bizi oynatıyorlar. Ben bunu söylerken tekrar ediyorum, sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben durumu anlatıyorum. Ortaya çıkan bu tabloyu gözler önüne sermeye çalışıyorum. Şimdi Hollanda, Fransa, İngiltere, tüm Avrupa'dan bahsediyorum. Ortada ciddi anlamda bir başarısızlık var. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki Mart ayına kadar 2022'nin Mart ayına kadar Avrupa kıtasında 2 milyon 200 bin kişi ölecek dedi. Koronavirüse bağlı olarak. Arkadaşlar bir savaşta ancak 2 milyon ve üzerinde insan ölebilir. Her seferinde bu siyasetçiler çıkıp diyor ki bu bizim kontrolümüz altında. Gereğini yaptık, sıvılamayı yaptık, onu yaptık, bu tedbiri aldık, şunu yaptık, bunu yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Sonuç bugün Avrupa'da tam anlamıyla bir fiyasko arkadaşlar. İnsanların sağlıkları gerçekten bu insanların elinde birer oyuncağa dönmüş vaziyette. Hollanda bugün bu vaka sayılarına ulaştıysa bilin ki yarın ya da yıl sonunda Ocak ayında, Şubat ayında bunun 5 katı olacak. Üzülerek anlatıyorum bunu ama gidişat tüm Avrupa için böyle. Arkadaşlar, bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Burada bu iş daha uzun yıllar süreceğe benziyor. Şimdi 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara aşı onayı da EMA tarafından, Avrupa İlaç Ajansı tarafından verildi. Şimdi çocuklar sıvılanacaklar. Sonra sorun bitecek mi? Çok merak ediyorum. İnşallah biter. İnşallah ben bu yanılıyorumdur bu anlattıklarımda. Bu olay gerçekten artık herkesin canını sıkacak noktaya gelmiş vaziyette. Siyasetçiler aç kapa oyunu oynuyor. Açıp kapatıyorlar. Açıp kapatıyorlar. Şu anda Avrupa büyük bir bataklığın içerisine saplanmış vaziyette. Bu siyasetçilerle bu bataklıktan zaten çıkmak mümkün değil. Siyasetçi neden bu kadar vaka sayısının arttığını konuşmuyor. Sadece diyor ki aşılanın günah keçisi olarak da bu aşıları yapmayanları gösteriyorlar. Peki. Bilim insanları neden arttığını konuşmuyor. Sıvıyı bulanlar neden arttığını, bu vaka sayılarının ve hayatını kaybeden insanların sayısının arttığını konuşmuyor. Kim arkadaş bu işin sorumlusu? Kim? Bu kadar insan ölüyor. Bu kadar insan hastalanıyor. Kim kardeşim bu işin sorumlusu? Hiç kimse taşın altına elini koymuyor. Ve soruyorum ben, ne zamana kadar bu durum devam edecek? Ne zamana kadar? Bilen varsa lütfen videonun altına yazsın.
Ben hayatımda bu kadar insan sağlığının ucuz bir şekilde birilerinin parmağının üzerinde oyuncağa çevrildiğini görmedim. Yani insanlar sorumlu bulamıyor. Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın şu bir gerçek. Virüs var, insanlar hayatlarını kaybediyor. Kendimizi koruyacağız. Evet, kendimizi koruyalım. Bunda bir problem yok. Herkes kendisine göre bir yöntemi vardır elbette. 2 yıldır hayatımızda görüşmeyiz, gitmeyiz, gelmeyiz neyse işte. Ama burada benim anlatmak istediğim ben sen değil. Burada bu kriz yönetimi yanlış yapılıyor arkadaşlar. Siyasetçiler tarafından bu kriz yönetilemiyor. Almış oldukları kararlar baştan aşağıya yanlış. O nedenle diyorum ki bindik alamete gidiyoruz kıyamete. İnsanların kaderiyle oynuyorlar. Maalesef durum bu. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere görüşlerinizi bildirin. Biliyorsunuz ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Varsa sorularınız onları da bilgimiz dahilinde cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sizlerden bir ricam, daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videomuzu beğenmenizi, yayınlarımıza like atmanızı ve kanalımıza da mutlak surette abone olmanızı sizlerden istirham ediyorum.